Evet. Evet, 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 evet. Evet, işte ilk gösterime hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok düşündüm. Her zaman yapmayı düşündüm. Acaba dedim yapabilir miyim ya da yapamam mı diye çok düşündüm. Hala da düşünüyorum galiba. O kadar odaklandım bir yere. Bazen boş boş bakıyorum etrafa, ne yapacağım, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Normalde stand-up olayı gerçekten çok zor. Çünkü bunu ben gerçekten çok düşündüm. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Tamam, güldürüyoruz ama arkadaş ortamında güldürüyoruz. Sonuçta insanlar benim hikayelerimi ne yapsın diye düşündüm. Ondan sonra ilk defa geçen bir stand-up'a gittim. Mesut Can'ın stand-up'ına gittim. İlk 10 dakika falan bayağı düşündüm, dedim ki anasını satayım bu adam nasıl güldürüyor? Çünkü zor yani, çıkıyorsun bir şey anlatıyorsun ve anlattığın şeyin reaksiyon alması lazım. İnsanın gülmesi lazım. Ben de çok düşündüm bunu ama böyle 10 dakika 12 dakika falan oldu geçti. Abi salonun tam ortasında bir tane kadın, sanki böyle 3-5 bin saymışlar da işte sen gül. Abi kadın her şeye gülüyor. Adam nefes alıyor gülüyor. Adam bir komik anlatıyor. Komik bir şey anlatıyor. Ya da işte bazısına göre komik olmayan bir şey anlatıyor. Kadın her şeye gülüyor. Yani 1,5 saatin rahat 1 saat 10 dakikası falan güldü. Biletler 1200 liraydı. O kadın 1200 liranın çok fazla üstüne bir para aldı. Ben size söyleyeyim. Şu an bunu bok gibi yaptım. Çünkü burada demem lazım ki. Aslında demem lazım deyince sanki bir şey kurgulamış gibi oldu ama kafamdan bunu düşünmemişim. Kafamdan şunu düşündüm. 1200 liranın çok fazla hakkını aldı. Tamam. Burası yokmuş gibi kesemeyiz. Öyle ben her şeyi kesemem. 15 dakikalık bir gösteri yapacağız. Onun da başını sonunu kesemem. Sonuçta stand-up yaptığında kesemiyorsun. O yüzden bu da böyle olmuş oldu. Bir şeylerin sonuna kadar olan o para verdiğinde onun ihtiyacını çıkarma isteği bende de her zaman oluyor. Üniversite zamanında arkadaşımla bir etkinliğe gitmiştik. Afyon'da okuyorduk. İstanbul'a gittik. Abi 50 lira. Yani baktığında o zaman fazla paraydı yani. 2018'de 50 lira da 50 liraydı yani. Abi gittik biz yiyeceğiz diye 8 tane kahve, 9 tane çay, et dürüm yiyoruz hayvan gibi. Şöyle bir et dürüm verdiler. Bu arada Koç'un bir oteliydi galiba. Bir et dürüm verdiler abi. Şöyle dedim siz ne yapıyorsunuz ya? Sonra hesapladık, 50 lirayı kurtarıyorduk. O yüzden parasını verdiğim şeyin karşılığını almayı çok seviyorum. Çok seviyorum. Herkes de seviyordu. Sen seviyor musun diye soracağım ama soramıyorum. Neden? Çünkü tek başıma. Çünkü tek başımayım. Yani şu an tek başımayım. Ama o olduğunda ona laf atabileceğim. Diyeceğim ne yapıyorsun? Olur mu olmaz mı? Laf atacağım. Ben bunu düşündüğümde arkadaşlarım şöyle dedi. Yani stand-up olayını ya yapabilirsin, neden yapamayasın, en azından denersin falan. Ben de aynı böyle dedim. Yani şimdi bir şey yapmaya çalıştım. Farz et çok kafamda bir tane espriyle çıktım. İnsanlar dedim ki buna güler. Anlattım, kimse gülmedi. Ne yapacağım? Ondan sonra o stand-up'ı nereden çıkabiliriz falan diye bakıyorduk. Birkaç tane sahne varmış Bursa'da. Ona baktılar. Arkadaşı da gitmiş. 150 liraya gitmiş. Abi dedi 150 lira dedi bilet parası verdim dedi. Çok gülmek istedim ama gülemedim dedi. Paramı çıkartamadım dedi. Hani zaten dedi 15-20 kişi oluyor. En fazla 15-20 kişiye rezil olur dedi. Şimdi bunda çok insan izler diye umuyorum. İnşallah bunda çok insan izler. Biz de rezil olmayız. Arkadaş ortamında anlatılan şeyleri nasıl anlatacağımı çok bulmak istedim. Bazen bulamadım ya da bunu nasıl aktaracağımı bilemedim. Başka bir zamanda şu anda zaten iş aradığım bir dönemdeyim. İş arıyorum sürekli, bulamıyorum ama sürekli arıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ama genel olarak bir iş arama sürecindeyim. Bazen oraya, bazen buraya iş görüşmelerine falan gidiyorum. Abi geçen bir tane ilan gördüm. Adam e, kalite sorumlusu arıyor. Yani kalite birimine yönetici arıyor. Ve adam ilana yazmış ki en az ilköğretim mezunu. Abicim bu yani milletin bu diploma sıkıntısı ne yani? Diploma ile alakalı bir sıkıntısı var. Adam yani düşün bir birime yönetici istiyorsun ve bu istediğin yöneticine de öğretim ilk öğretim olmadı. Bunu keser miyiz? Kesmeyiz. İlk öğretim diploması mezunu biri arıyorsun. Yani biz
diplomasız bir şekilde bu kadar yüksek mevkilere gelmemiz benim canımı sıkmaya başladı. Kalite yöneticiliğinde de bir de bu böyle. Nasıl bir firma bilemiyorum. Ama örnek aldığı bazı kişilerin olduğunu düşündüm. Ha falan buraya bir gülme efekti koyarız. Geldiğinden beri bence gülen kısım buydu. Böyle oldu. Kaç dakika olduğunu da bilmiyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmak istedim. Ne anlatacağımı da bilemedim. Dini şeyler anlatsam ulan dedim şimdi dindar insanları karşımıza almayalım. Siyasi bir şeyler anlatsak bunun o partisi bu partisi falan bunları da karşımıza almayalım. Genel bir şeyler anlatmak istedim ama dini şeyler bazen bizim halkımızda çok büyük yankı uyandırsa da kötü yönde de uyandırabiliyor ya da çok komik de olabiliyor. Yani bunu ben geçen şöyle fark ettim. Bir arkadaş ortamında oturuyorduk. Konu şeye geldi. Bir arkadaşımıza bir zorbalamamız oluyor ve normalde bu arkadaş zorbalayan bir insandı ama ben onu daha fazla zorbalamaya başladım. Böyle de olunca hani derler ya işte her firavunun bir Musa'sı vardır diye. Tam o anda da bir tane hiç dinle alakası olmayan bir arkadaşımız var. Çok böyle İslamiyet falan bilmez. O da kalktı dedi ki her Musa'nın dedi bir İsa'sı var dedi. Abi tamam. Yani dinle alakalı bir şey bilmiyor olabilirsin ya da bu konularla çok ilgilenmiyor da olabilirsin de yani dostu düşmanı da bil yani. İnşallah siz de dostunuzu düşmanınızı bildiğiniz bir yıl geçirirsiniz. Yıllarımız bitiyor. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Umarım gülmüşsünüzdür. Gülmediyseniz de bunun ikincisini çekeceğim. Hiç hazırlanmadan çıktım. bu oldu. İnşallah hazırlanırız. Sağ olun.